Kuru boyalarıyla realistik portre çalışmayı öğrenmek istiyorsan doğru videodasın. Merhabalar. Bu videomuzda kuru boyalarıyla realistik portre çalışma yapmayı öğreneceğiz. Portrede ölçülendirmeyi öğrendik, göz, burun, ağız çizmeyi öğrendik, saç ve sakal çizimlerini öğrendik, baş duruşlarını öğrendik, kara kalem tonlamayı öğrendik. Şimdi sıra kuru boyayla realistik tonlamada. Kuru boyalarıyla portre çalışma yapmak ne kadar teknik gerektirse de aslında tamamen bir sabır işidir. Çünkü katman katman ilerliyoruz. Bir rengi yaptıktan sonra üzerine bir kat gidiyoruz, başka bir kat gidiyoruz, tonlar geçiyoruz, açık, koyu, gölge hepsini verdiğimiz katman katman ince ince işlediğimiz bir süreçtir kuru boya tonlama. Kuru boya portre çalışmalarında boyamaya başlamadan önce portredeki oran orantıyı, eskiz aşamasını yerleştirmeleri tamamen bitirmemiz gerekiyor ve bunları çok silik bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Çünkü kuru boyayla boyadıktan sonra maalesef silme ihtimalimiz birazcık düşüyor. Kuru boya portre çalışmalarında en çok yapılan hatalardan bir tanesi direkt ten rengine boyamaktır. Yüzümüzde sadece bir ten rengi yoktur. İçerisinde sarılar, kırmızılar hatta maviler bile mevcuttur. Realistik çalışma yapmak istediğimizde bu tonların hepsini kullanarak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Tenin canlı ve doğal görünmesi için kullandığımız renkler, göz altındaki hafif koyulukları vurgulamak, burun kenarları ve dudak kenarlarında kullandığımız farklı renkler portreye gerçeklik katar. Boyama sürecinde acele edilmemelidir. Her katman hafif bir baskıyla uygulanmalıdır. Açık tonlardan koyu tonlara doğru ilerlemek hem renk kontrolünü kolaylaştırır hem de hata payımızı azaltır. Portreye hacim kazandıran 3 boyutlu görünmesini sağlayan asıl etken ise ışık gölgedir. Işığın hangi yönden geldiği en baştan belirlenmeli, bütün portre çalışması buna göre ilerlemelidir. Malzemeleriniz hazırsa ilk önce portreyi çiziyorsunuz. Daha sonra videomuzu devam ettirip kuru boya teknikleri nasıl uygulanıyormuş bunları aşama aşama birebir siz de uyguluyorsunuz. Haydi başlayalım. Kuru boyalarıyla portre çalışması yapmak istiyorsak elimizde bolca ten renginin olduğu bir set olmasında fayda var. Çünkü her ten rengi farklıdır. Yani her zaman şu bildiğimiz ten rengini kullanmıyoruz. Sarımtırak bir ten rengi olabilir, daha esmer bir ten rengi olabilir. O yüzden elimizde bolca çeşit olmasında fayda var. Bu videomuzda inci küpeli kızı çalışacağız. İnci küpeli kız birazcık daha sarımtırak bir ten rengine sahip olduğu için burada alt ton olarak bu rengi kullanacağım ben. İlk olarak portreme bir zemin uyguluyorum. Zemin ten rengini uyguluyorum. Yani burada portremizin hangi renkte olmasını istiyorsak, ten renginin nasıl olmasını istiyorsak ilk olarak zeminini bu renkte atıyoruz. Kalemimin ucu her zaman açık olacak. Kalemimi sapına doğru tutuyorum ve bu şekilde yatay hafif bir baskı ile yapıyorum. Çok fazla bazı yerlerde bastırmıyorum, bazen bastırıyorum. Bu zaten dediğim gibi benim alt tonum olacağı için üzerine çok fazla renk girecek zaten. Dairesel hareketler ile tonlamamı yapıyorum. Düz çizgiler olmaması gerekiyor. Şu şekilde yatay tuttum. Kalemin yan tarafıyla boyuyoruz burayla ve dairesel hareketler yapıyorum. Benim kağıdım dokulu olduğu için çok fazla boşluk kalabiliyor. Sizin kullandığınız kağıtlarda farklı olabilir bu görüntü. En başta da bahsettiğim gibi kuru boyalar ile portre yapmak sabır işidir. O yüzden olabildiğince bol vakitiniz olduğunda başlamakta fayda var. Çünkü ben buna katman katman uyguladığımda saatlerimi alacak bir çalışma olacak. Bu videomuzda birazcık uzun sürebilir ama ben olabildiğince kırparak size asıl öğrenmeniz gereken kısımları anlatacağım. Ten renginde gördüğümüz her yeri ilk etapta aynı renk ile boyuyoruz. Mesela normalde bu kısım gölgede kalan bir kısım. Dur burayı kahverengiye boyarım, burayı boş bırakayım yapmıyoruz. Her zaman ana rengimizin üstüne ton atacağız. O yüzden ten rengi olarak gördüğüm her yeri ilk önce bu renk ile boyuyorum. Şimdi boyun kısmına geleceğim. Boyun kısmında şuralarda birazcık bastırıyorum. Elimi hafif kaldırdım. Küpeye değdirmiyorum boyamı. Şu alanda bir yerde ensesi bitiyor. Ben onu uygulamamışım. Şöyle. Burası zaten komple koyu renk olacağı için o alanı çok umursamadım ama şöyle bitirebiliriz ten rengini. İlk tonumu attıktan sonra birazcık daha hafif ten rengi girmek istiyorum. Şu alanlardan başlıyorum. Alın kısımlarındaki sarılıkları çok yok etmeyeceğim. Yine dairesel hareketler ile yapıyorum. Kalemimi yatay tutuyorum. Eğer dik tutarsak çizgi çizgi olur boyamanız. Şu eşarbının alt kısımları daha koyu olacak. Oraları hafif bastırıyorum. Göz kapaklarını vurguluyorum burada.
Buradaki amacım tamamen katman katman ilerlemek. Yani aslında buralar çok daha koyu olacak. Bu kısım çok daha koyu olacak ama ben bir anda bunu koyulaştırmıyorum. Burası mesela açık kalacaksa şu an buraya dokunmuyorum. Bu alan koyulaşacağı için buraya bir kat daha zemin atıyorum. Daha sonra tekrar bir koyulaştırma yapacağım. Hatta gerekirse en son tekrar bir en koyu yerlere kat atacağız. Yani en az bir 4 kat planlıyoruz bu çalışmamızda. Yani buradaki çalışmamız tamamen realistik bir çalışma olduğu için bu şekilde yapıyorum. Şurada bir aydınlık kısmı var. Onu bırakıyorum o kısmı. Şu şekilde yukarıya doğru tekrar koyulaştırıyorum. Bu kısımlarda biraz daha kalemimi bastırabilirim. Çünkü bu alan en koyu alan olacak yüzde. Boyunda da yine şu kısım aydınlık ve şuradan sonrası koyu. Işık yüze şu kısımdan vurmuş ve o yüzden bu alan aydınlık kalacak. Bizim gölge alanımız tamamen bu tarafta kalacak. Evet, çizim eldivenleriyle devam edeceğim. Çünkü şuralarda dağıtmaya başladım. Bu tarz eldivenleri internetten çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunlar en azından şu şekilde dağılmaları minimize ediyor. Şimdi biraz daha koyu bir ton ile devam ediyorum. Şu alanlarda hafif bastıracağım. Bunu çok fazla kullanmayacağım. Çünkü İnci Küpeli Kız portresi birazcık soğuk bir portre. Bence çok sıcak tonlar olan bir portre değil. O yüzden çok küçük alanlarda dokunuşlar yapmak için kullanacağım bunu sadece. Şu alanlara birazcık gireceğim bununla. Burada resmi mutlaka karşınıza alın ve resmi inceleyerek devam edin. Hiçbir zaman ezbere çalışma yapmayın. Ve olabildiğince yorum yapmadan resmi gözlemleyerek işte bu kısmı nasıl, şu kısmı nasıl ona göre ilerlemenizde fayda var. Böylece daha realistik bir çalışma olmuş olur. Burada kalem tutuş pozunu alıyorum. Çünkü şurada hafif bastırmak istediğim kısım var. Bakın ne kadar fark ediyor kalem tutuşu şeklimle. O yüzden tonlamayı yaparken bu şekilde tutuyoruz. Detay vermek istediğimizde kalem tutuş pozuna getiriyoruz. Evet, şimdi biraz daha kahverengi tona geçiş yapıyorum. Burada artık gölgelerimi daha net vurgulayacağım. Yine saptan tutuyorum kalemi ve olabildiğince çok bastırmıyorum bu kısımlarda. Çünkü yüz hatlarını öldürmek istemiyorum. Burun kısmında yoğun bir gölge var. Göz alt kısmında yoğun bir gölge var. Şöyle içeri doğru hafif giriyor bu gölgeler. Şu kısım daha koyu bir gölgeye sahip. Göz kapağında burası daha koyu, diğer kısımlar daha açık. Şuradaki keskin bir gölge hattımız var. Gözdeki gölgeyle birleşiyor ve içeri doğru giriyor. Bu kısımda biraz daha bastırıyorum. Bunlar daha bizim zemin tonlarımız. Çok fazla kat gireceğiz. İhtiyaç duyduğumuz kadar kat girmemiz gerekiyor ki istediğimiz sonucu elde edebilelim. Burada kulak altında daha yoğun kısımlar. Buraya yine dokunmuyorum. Sadece boynunun altından küçük bir gölge gelip şu şekilde burada devam ediyorum. Burasını aydınlık bırakacağım. Eğer bu şekilde katman katman yapmayıp direkt işte ya burası kahverengi görünüyor, ben burayı direkt kahverengiye boyayım yaparsak çok çiğ bir renk elde etmiş oluruz. Bu sefer doğal görünüm kazanmaz resmimiz. Bizim buradaki amacımız tamamen doğal geçişler elde etmek, daha gerçekçi bir görünüm sağlamak. Dudak altından şöyle çenenin alt kısmına doğru giden bir gölge var. Şu kısım yine aydınlık bırakıyorum. Buradaki gölgeyi vurguluyorum. Yüzün bu kısmında çok fazla koyuluk yok. Çünkü en aydınlık kısmı orası. Işığı en çok alan kısım ora. Tam çizgiyle aynı hizada çok ince koyuluklar giriyorum. Burada da yine göz kapağını ton ile vurguluyorum. Kısımlara biraz koyuluk katacağım. Şimdi yanaklarına hafif bir pembelik katmak istiyorum. Yine resme bakıyorum, bu pembelik nereden başlıyor? Kalemi olabildiğince yatay tutuyorum. Ve çok hafif bir şekilde şöyle burun kısmına doğru gidiyorum. Burun ucunda da var bu pembelikten ve bu tarafta daha yoğun bir şekilde görüyoruz. Yine alın kısmında çok hafif var. Resmi inceleyerek gidiyorum. Şu kısımda var. Bakıyorum nerelerde var. Bu yanaklarda şöyle göz altına doğru giden bir kırmızılık var. Ve şuralarda hafif bir kırmızılık görüp şu dudağın üstünde var ama zaten bu kısımları dudağa yaparken daha yoğun işleyeceğiz. Ama biz yine şöyle küçük bir dokunuş katalım.
Şimdi artık daha koyu bir ton girmek istiyorum. Biraz daha vurgularımı çoğaltıp tendeki detayları tamamlamak istiyorum artık. Şuralardaki tona çok girmeyeceğim ama şurası çok daha koyu. Bu alanları daha da koyulaştırıyorum. Burun altını daha da koyu veriyorum. Şu burun ucunda gölgeler var. Burun deliğini daha da koyu vereceğiz en son. Şu anda sadece gölgelerle ilgileniyorum. Dudak altında hafif bir koyuluğum var. Hiç bastırmıyorum. Sadece üzerinden küçük bir kalemle gezinti yapıyorum. Buralarda hiç bastırmıyorum. Amacım tamamen gölge detaylarını ortaya çıkarmak. Bu kısımda ama bastırıyorum fazlasıyla. Kalem pozisyonda tuttuğumuzda çok daha koyu bir renk elde edebiliyoruz. Burada şu şekilde artık arkaya doğru bir koyuluk geçiyorum. Burada eşarp altında daha koyu bir görüntü var. Yine kulakta da aynı şekilde. Yani şöyle yeşil gözlü bir hanımefendi ama bu resimde çok fazla yoğun değil. O yüzden yağ yeşili tarzında bir renk kullanıyorum. Şu elimdeki gibi beyaz bir jel kaleminizin olmasında fayda var. Bununla ne yapıyoruz? Gözde aydınlık bırakmak istediğimiz yerleri vurguluyoruz. Gördüğümüz her aydınlık alanda bu jel kalemleri kullanabiliriz. Diğer gözünü haresini yapıyorum. Yeşilini katıyorum şu şekilde. Şimdi siyah kullanacağım ama olabildiğince ucunu iyice açıyorum kalemimin. Sivri olmasını istiyorum. Bununla şöyle çok küçük yerlere dokunuşlar yapacağız. Mesela burada göz kapağını yapacağız. Aynı şekilde bu tarafta da yine burun deliğinin olduğu kısımda vurgu yapıyorum. Burun kenarlarında, eşarbın alt kısımlarında, göz bebeğini siyah ile dolduruyorum. Şimdi ne yapacağım? Şu alandan içeri doğru siyahla giriyorum. Çünkü burası tamamen koyu bir görüntü. Ama siyahı direkt vurmadım. Altına zemin attım. Eğer siyahı direkt vurmuş olsaydım buraya çok daha farklı bir renk elde etmiş olacaktım. Biz burada direkt siyahı kullanmak istemiyoruz. Çünkü gölge alan burası. O yüzden altına kahverengi attım. Küpeye çok yaklaşmadan şöyle dış hatlar. Burada kalem pozisyonunda tutuyorum. Çok koyu alanlarım var çünkü burada. Yine aynı şekilde şu alanları vurguluyorum biraz daha. Başta da dediğim gibi benim defterim dokulu bir defter olduğu için burada çok beyazlıklar kalıyor. Siz dokusuz bir defterde yaparsanız bu beyazlıklar çok fazla kalmaz. Ve hiç bastırmadan kalemimi yine saptan tutarak yatay bir form ile şu alanı olabildiğince koyulaştırıyorum. Şuradaki gölgeleri biraz daha vurguluyorum. Resmime son olarak bakıyorum nereye ne eklemem gerekiyor. Bunların eklemelerini yapıp dudağa geçeceğim. Burada gözün iç kısmına ilk önce beyazı sürüyorum. Daha sonra ten rengiyle hafif kırıyorum. Bakın yine direkt ten rengi sürmedim. Hep tonları kırarak ilerliyoruz. Aynı şeyi dişte de yapacağız. Beyazı sürüyorum. Daha sonra ten rengiyle hafif kırıyorum. Şimdi dudak kırmızı görünüyor ama yine ton ton ilerleyeceğiz. İlk önce en açık kullanabileceğim pembe tarzda bir renk ile başlıyorum çalışmaya. Burada da yine jel kalemimiz ile hafif ışıltılar ekleyeceğiz. Dişlere de dudağa da. İlk tonu yaptıktan sonra biraz daha koyulaştırıyorum. Şu kısımları açık bırakacağım. Buralar daha koyu. Ve üst dudakta şu kısım daha açık, içler daha koyu. Hiçbir aşamada acele etmiyorum. Burayı bir an önce geçeyim yapmıyorum. Koyu bir kırmızı elime aldım ve artık son dokunuşlarını vereceğim dudaktaki. Dudağın iç kısımları daha koyu renk, ışıkta kalan dış kısımları daha açık renk. Şöyle hafif çizgiler vurguluyorum. Kısımda dudağın alt kısmını koyulaştırıyorum sadece. Yine dudağın birleştiği yerlerde koyuluklar var. Şimdi tekrar ucunu sivri açtım. Siyah kalemime döndüm ve net bazı koyuluklar vereceğim. Bunları vermezsek 3 boyutu kazandıramayız. O yüzden her zaman bu tarz net koyuluklara ihtiyacımız var. Jel kalemimiz ile şimdi resme bakıyorum. Bakın şurada bir aydınlık var. Bunu vurguluyorum. Yine şurada bir aydınlık var. Dudağın alt kısmında aydınlık var. Onları küçük küçük dokunuşlar ile
vurguluyorum. Şöyle şu şekilde hafif dış hat netleştirmesi yapıyorum resmimin ortaya çıkması için. Zaten arka planı tekrar boyayacağız. Yine eksiklerimi gördükçe geri döneceğim. Çünkü resme ne kadar çok uzun bakarsak orada farklılıklar görebiliyoruz. Şu kısmını hafif açık bir gri boyuyorum. Şurası daha beyaz. Buraya bırakacağım. Diğer kısımları griye boyuyorum. Şu kısım daha koyu olacak. Şurada aydınlık var. Şu incideki aydınlığı olabildiğince ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu kısım zaten çok birleşik duruyor. Bu eğitim videomuzdaki amacımız kuru boya portre çalışmasıydı. Bunu tamamladık ama ben resmimin hepsini tamamlayacağım. Videoma devam ediyorum. Kızın eşarbına geçiş yapıyorum. Açık bir mavi ile ilk önce zemin atıyorum. Kuru boya tonlama çalışmaları yaparken kendinize 3 tane ton belirleyin. Yani ben bu maviyi yapacaksam eğer burada bakın mavilerimin tonları var. Bunlardan 3 tanesini aşama aşama ilerleyeceğim şekilde gidiyorum. Mesela bu mavinin tonuyla bununki bir değil. Burada renk bilgisi de çok önemli. Zaten yaptıkça bu konuda da gelişeceksiniz. Kendime 3 tane açık, orta ve koyu ton belirlemem gerekiyor. Ben büyük ihtimal şunu yana alalım. Şu üçü ile devam edeceğim burada. Daha sonra tabii ki siyahla dokunuşlarımı da yapacağım yine. Zemin tonumu atıyorum. Burada hiç bastırmıyorum. Saptan tutuyorum kalemi. Şu kısımlar yine çok koyu olacak ama ben ilk tonumu mutlaka zaten her zaman geçiyorum. Şimdi şuradaki kırışıklık alanlarında kalemimi kalem tutuş pozisyonuna getiriyorum ve bazı alanlarda artık bastırıyorum. Şu eşarbın kıvrılma yerinde bastırıyorum. Şu alan çok daha açık. Bu alan daha koyuda kalacak. Çünkü ne dedik? Işık alan kısım şu kısım. Bu kısma da yine bu koyuluklardan veriyorum biraz daha. Bastırıyorum kalemimi burada. Yine zaten başka tonlar gireceğim. O yüzden sadece zemin atıyorum. Bir ton koyusunu aldım. Şimdi şöyle yine şu dip kısımlardan başlıyorum. Resme bakıyorum. Bir yandan gözüm resimde, bir yandan da kağıdımda. Nereye koyulaştıracağımı yavaş yavaş işliyorum. Burada aslında sadece bir mavi yok. Bunun içerisinde eşarbın şu kısmında olan rengin tonları da var. Son olarak onları da katacağız şu maviyle işimiz bittiğinde. Şimdi daha koyu bir maviye geçiyorum. Mavi ile son katıma geçeceğim. Daha sonra siyah ile ince ince işlemelerimi yapacağım ve son olarak da şu kısımda gördüğüm dediğim gibi şuradaki rengin aynısından hafif görüyorum. Onu vurgulayacağım. Şu şekilde koyu kısımlar ile başlıyorum. İçeriye doğru. Burada bastırıyorum, burada bastırmıyorum. Elimi baskı yönünü ona göre hareket ettiriyorum. Nerede koyuluk varsa orada daha çok bastırıyorum. Nerede açıklık varsa orada elimi hafifçe artık kaldırıyorum. Burada hiç beyazlık bırakmamaya çalışıyorum. Burası en koyu alan olacak. Tekrar tekrar üstünden gidiyorum buranın. Siyah kalemimi yine açıyorum. Olabildiğince sivri olmasını istiyorum. Çünkü ince detaylar vereceğiz yine. Evet, şu kısımlardan başlıyorum. Burası ten ve eşarbın ayrıldığı nokta. Buradan koyuluklarım ile başlıyorum. Resmi inceliyorum yine bir yandan sürekli resimde gözüm. Nerede koyuluklar gelmiş, nerede daha yoğun vurgulanmış bu gölgeler. Bunları gözlemleyerek ilerliyorum. Bazı alanlarda hiç bastırmıyorum. Mesela şu an hiç bastırmıyorum. Burada çok bastırıyorum. Çünkü burada yoğun bir gölge var. Aynı şekilde burada çok yoğun var. Burada bastırıyorum. Ve ara ara kırışıklık çizgileri var. Onları bastırıyorum. Şuraya geldim. Burası zaten şunun devamı gibi koyu geliyor. Bakın buradan birlikte çıkıyorum hatta. Şöyle hafif çıkıyorum ve bırakıyorum. Yani aynı şeyi bu alanda da yapıyorum. Burası en koyu alan. Eşarbın altında kalıyor. Şu tepe kısmında bir koyuluk görüyorum. Buradan aşağıya hafif çok bastırmadan vurguluyorum. Yine şu eşarbın ayrım bölgesinde koyuluk vurguluyorum. Şimdi eşarbın şu kısmında kullanacağım bu rengi biraz şurada ışık yansımalarıyla vurguluyorum bakın. Çok hafif. Sadece şu alanda yapacağım onu. Gerçi şurada da biraz var. Oralara da hafif dokunuşlar ekleyebilirim. Ve eşarbın mavi kısmıyla da şu an için işim bitiyor. Yukarıya geliyorum.
zemin atıyorum ilk önce ana renkten. Her yerini bu şekilde boyuyorum. Burada biraz daha dikey tutuyorum. Çünkü bu renk ile elimde çok fazla bir ton zenginliği olmadığı için bununla bir kısmını halledeceğim. O yüzden olabildiğince bastırarak yapıyorum burada işimi. İlk önce şu kısmını halledeceğim. Hep aşama aşama gidin. Yani burayı komple boyamayın bir anda. Eliniz bir açılsın, bu kısmı ton geçişlerini hangi renkler ile yapacağınızı belirlemiş olun. Eliniz alışsın, ondan sonra diğer kısma geçin her zaman. Ben şu tepeyle başlayacağım. Bir ton koyusunu elime alıyorum ve şu alt kısımlardan yukarı doğru, her yerine değil aydınlık kısımlarını bırakıyorum. Şu aradaki katman kısımlarda koyuluklarım var. Şimdi koyu alanları vurguluyorum. Elimde şöyle bir altın sarısı var benim. Onunla devam edeceğim. Şu şekilde her yerine değil, açık bırakmak istediğim alanlarda dokunmuyorum. Katlanma noktalarını koyulaştırıyorum. Yine burada ışık gölge alanları var, onları vurguluyorum. Kahverengi ile bir kat geçeceğim. En sonunda da yine siyah ile kırışıklık detaylarımı vurgulayacağım. Belki hafif sarılıklar da katabiliriz aralara. Çünkü çok parlak bir ton. Şurası daha koyu. Yine dediğim gibi ışık burada kalıyor. Bu alanlar gölgede. Burası daha aydınlık, burası daha koyu. Şöyle çok hafif bir sarı ile şu aydınlık kısımlara dokunuş vereceğim. Çünkü çok mat kaldı. Mat kalmasını istemiyorum. Daha canlı bir görüntü elde etmek istiyorum. Ama sarıyı direkt vurmuyoruz. Yine dediğim gibi alta bir zemin attım. Onun üzerine vuracağım. Çünkü sarıyı tek başına boyarsam burası sapsarı bir görüntü olur. Ben sadece aydınlık bir görüntü elde etmeye çalışıyorum şu an burada. Koyu bir kahverengi aldım. Şu alanlarda kırışıklıkları daha netleştiriyorum. Kesişim yerlerinde, bu kırışıklıkların kesişme yerlerinde daha koyu veriyorum. Diğer kısımlar daha aydınlık. Şu kısım daha koyu. Mesela şurası da bir kesişme noktası. Burası daha koyu. Burada hiçbir şey ezbere yapmıyorum. Bir yandan resmime bakıyorum, bir yandan kağıdıma bakarak tüm detayları veriyorum. Koyulukları da verdikten sonra son olarak yine siyahımla çok ince dokunuşlar yapıyorum. Şu köşelerde tamamen kahverenginin alanına girmiyorum. Buradaki amacım şöyle ayırmak koyulukları sadece. Tekrardan zemin attığım açık rengime geri dönüyorum. İleri geri hareketler, hep dairesel hareketler, yuvarlak hareketlerle yapıyorum. Kalemimin ucunu her zaman açıyorum. Kuru boya çalışmalarda kalemlerinizin ucu olabildiğince açık olsun. Zeminimi attıktan sonra altın sarısını elime alıyorum ve bir ton koyu görmek istediğim yerlerde vurguluyorum. Mesela şu kısım daha açık, oraya hiç vurgulamayacağım bile neredeyse. Açık görmek istediğim alanları bırakıyorum. Koyu görmek istediğim alanlarda altın sarısı ile vurguluyorum. Şu kısım neredeyse mavi ama ben oraya bir zemin atmak istedim. Çünkü şuradaki mavi gibi bir mavi değil. Daha kırık bir mavi. O yüzden bu şekilde zeminin üzerinde mavi atmanızda fayda var. Bu alana altın sarısıyla girmiyorum. Şu alanı vurguluyorum. Burada yaptığım gibi tekrar bir sarı alıyorum. Çünkü canlandırmak istiyorum görseli. Koyu bir kahverengiye geçtim. Aşağıya doğru iniyor burası. Dümdüz bir kahverengilikle iniyor. Çizgi çizgi kırışıklıklar ekliyorum. Şimdi birinci katmanı tamamen bitirip ikinci ve üçüncüye öyle geçeceğim. Siyaha geliyorum. Burası çok koyu. Şurayı iyice ayırmam lazım. Diğer ikinci kısma geçiyorum. Yukarıdan yine koyu geldi. Ama onun şu kısmı tamamen aydınlık. Oraya hiç dokunmayacağım. Şöyle üstüne hafif bir koyuluk ekliyorum. Yine yukarıdan aşağıya koyuluk. Siyahıma geçtim tekrardan. Burayı ayırıyorum. Şurada kullandığım zemin açık mavisini yukarıdan aşağıya atıyorum. Bakın eğer buraya direkt mavi boyasaydım şöyle bir görüntü elde edecektim ama dediğim gibi burası daha kırık bir mavi. Aynı şeyi şu alanda da yapacağım. Bu alanda çok mavi değil. O yüzden ilk önce zemin atalım. Zemini attıktan sonra üzerine maviyi ekleyebiliriz. Şurada bazı alanlarda bastırıyorum. Şu yukarısı komple neredeyse siyah gelecek. Burada da yine birkaç kat geçeceğim. Zemin atıyorum şu an sadece mavi ile. Zemin attıktan sonra bir ton koyu mavi ile gölge alanları ve kumaştaki ton geçişlerini vurguluyorum. Yine şurada
Daha yoğun bir koyuluk veriyorum. Bu yukarıyı koyu mavi ile bastıracağım. Çünkü siyahla geçtiğimde altında açık bir ton kalmasını istemiyorum. Siyahı aldık. Şuradaki ayrım yerlerini vurguluyorum. Şurada bir ayrım var. Yine burası ayrı birbirinden şöyle hafif içeri doğru koyuluk giriyor. Buradan içeri doğru hafif bir koyuluk var. Çok fazla yoğun değil. Asıl yoğunluğumuz tamamen buradan. Burayı komple siyah görüyoruz. Çünkü ışık hiç almıyor. İçeri giriyor. Bu kısmı komple siyaha boyayacağız zaten. Orası birbiriyle birleşmiş olacak. Ama ben ilk önce hiç oraya girmeden şöyle inci küpeli kızı bir arka plansız görelim istiyorum. Şimdilik eşarbıyla da işimiz bitti ve kıyafetine geliyoruz artık. Kıyafetin yaka kısmına görünmeyecek olsa da beyaz ile bir kat atıyoruz. Çünkü üzerine koyacağımız her rengin beyazın zeminine bulaşmış olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir gümüş gri var elimde. Nereden geliyor? Bakın şöyle bir şuraya doğru geldi ve bitti. Bu alanı bu şekilde vurguluyorum. Şurada daha da koyulaşacak. Buraya fazla dokunmuyorum artık. Orayı bıraktım. Yakasını tamamladıktan sonra kıyafetinin rengini alıyorum. İlk önce zemin atıyorum. Bunun herhangi bir tonu elimde olmadığı için burada direkt bununla bazı bastırmalar ve hafif elimi bırakarak tonlar elde edeceğim. Eğer elimde şu alanlar daha koyu. Bu alanı da ne kadar koyu olsa da yine zemin atıyoruz mutlaka. Hafif bastırıyorum burada. Kıyafetinde şu gözünde kullandığım yeşilliklerden görüyorum şu kısımlarda. Onu kullanacağım birazdan. Bir yandan boyuyorum, bir yandan da resmi inceliyorum. Ne renkler var, nerelerde kırışıklıklar var. Gözüm sürekli resmin üzerinde. Şu alanları beyazlık kalmayacak kadar tonluyorum. Şimdi dediğim gibi bu alanlarda bir yağ yeşili gibi bir renk görüyorum. Onunla şöyle hafif lekeler vereceğim. Direkt kahverengiye geçmeden bu koyuluklara şu lekelerden vermek istiyorum. Çok kahverengi değil de böyle birazcık yeşile yakın bir renk. Burayı koyu yapacağım için sadece zemin atıyorum. Şu alanda burada kullandığım gibi ya sarı ya turuncu kullanacağım. Burayı birazcık canlandırmaya ihtiyacım var. Şöyle sarı ve turuncuya dönük bir renk var elimde. Evet, bununla bakın daha canlı bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şu omuzlarda kullanıyorum. Işığın yansıdığı yerlerde, ışığın vurduğu yerlerde birazcık böyle bir geçişe ihtiyacımız vardı. Şimdi elimdeki en koyu kahverengi ile şu kısma giriş yapacağım. Daha sonrasında siyah ile geçişimi yapıp arka planda yapıp bitireceğim. Kuru boya işi, sabır işi bir anda ortaya çıkmaz. Teknikten çok sabra ihtiyacınız var bu çalışmaları yaparken. Burası büyük ihtimal şöyle arkaya doğru gidiyor. Yani sırtı çünkü şöyle ensesi geldi. Sırtı da şöyle gelecektir. Ama biz zaten arka planı komple siyah yapacağız. O yüzden bu alana şöyle sadece bir küçük zemin atayım. Son olarak arkadan beri gelerek siyahımı vurguluyorum. Yine kalemimizin ucunu açıyoruz. Açık bir uç olması gerekiyor. Çünkü kalemi yatay tuttuğumda kenarını kullanabilmem için açık bir uca ihtiyacım var. Artık arka planı da boyamaya başlıyoruz yavaş yavaş. Boynundan beri buradaki şu kısımları içine taşırmamak için şöyle bir şerit yapın önce. Daha sonrasında boyayın oraya yaklaşmadan. Şöyle şeritlerle yüze de aynısını yapabiliriz. Yatay tutuyorum kalemimi yine. Şöyle uzaklaştıkça hafif kaldırıyorum. Ton geçişli bir zemin atacağım. Yüzünde hata yapmamak için, yüzüne gelmemesi için bir şerit çekiyorum öncelikle. Sonra uzaklaşıyorum o alandan. Bu aşamada elimi olabildiğince resme değdirmemeye çalışıyorum. Olabildiğince havadan tutuyorum. Renkleri birbirine yaymak istemiyorum. Uzaklaştıkça boyu açıyorum. Çünkü burayı tamamen simsiyah boyamak istemiyorum ben. Resimde öyle görünüyor ama. Resmimizi tamamladık. Katman katman tekniğini uygulayarak birçok resimde bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Kuru boyalar ile realistik portre çalışmaları doğru tekniklerle ilerlediğinde hem geliştirici hem de sonucu son derece tatmin edici çalışmalardır. Unutmayın, sabırla yapılan her katman portreye derinlik ve gerçeklik katar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın.